1940'ların sonlarında Rus araştırmacılar 5 kişiyi 15 gün boyunca tetikleyici gazlarla uyanık tutarak bir deney yapmaya karar verdiler. Bu korkunç deneyin ayrıntılarını dinledikçe yaşananlara inanmakta güçlük çekeceksiniz. Denekler 2. Dünya Savaşı'nda düşman olarak kabul edilmiş siyasi tutsaklardı. Oksijen seviyesinin dikkatlice kontrol edildiği odalarda kalmaktaydılar. Kamera sistemleri kapatılmıştı. Yani onları izleyebilmek için sadece mikrofonlar ve 5 inçlik kamera penceresinde benzeyen gözleme camları vardı. Oda kitaplarla, yataksız karyolarla, su ile ayrıca 5 kişiyi bir ay yetecek kadar yiyecekle doluydu. İşte gün gün korkunç deneyin ayrıntıları. 5. günden sonra koşullar hakkında şikayet etmeye ve onları yönetenlerin nerede olduğunu araştırmaya başladılar. Birbirleriyle konuşmayı kestiler ve mikrofonlarla tek taraflı camlara fısıldamaya başladılar. İşin garibi bu deneyi diğer deneklerin üzerinden kazanabileceklerini düşünmeye de başladılar. Araştırmacılar başta bunun gazın bir yan etkisi olduğunu düşündüler. 7. gün. Denekler ara ara saçma konuşmalar yapmaya başladı. Kimi anlaşılır şeyler olsa da çoğu anlamsız saçma kelimelerden ibaretti. Bazı denekler duvarlardan, bazı denekler kendi kendine, bazıları da kendi ellerine bakıp mırıldanmaktaydılar. 9. günden sonra bir denek çığlık atmaya başladı. 3 saat boyunca odanın içerisinde koşarak bağırdı. Denek bağırmaya devam ediyordu ama çoğu zaman çıkan ses gürültüden ibaretti. Araştırmacılar deneyin ses tellerinin parçalandığını ileri sürdüler. Daha ilginç olan şey ise diğer deneklerin buna nasıl tepki verdiğiydi. 2. denekte çığlık atmaya başladı. Geri kalanı ise mikrofonlara fısıldamaya devam etti. Diğer çığlık atmayan denekler kitapları parçalara ayırdı. Sayfaları tek tek yüzlerine sürüp sakince gözlem camlarını yapıştırdıklarında çığlıklar hemen kesildi. Aradan 3 gün daha geçti. İçerideki 5 deneyin sesi kesildiğinden araştırmacılar mikrofonların çalışıp çalışmadığını kontrol etti. Mikrofonlarda sorun yoktu. Odadaki oksijen seviyesi hepsine yetecek düzeydeydi. 5 denek ağır egzersizler yapınca oksijen seviyesi düşmekteydi. 14. günde araştırmacılar deneklerden hiçbir veri alamayınca odaya girmeye karar verdiler. Onların ölmüş olmalarından endişeleniyorlardı. Anons ettiler. Mikrofonları kontrol etmek için içeri giriyoruz. Kapılardan uzak durun ve yere yatın. Aksi halde vurulacaksınız. İtaat ederseniz birisi özgürlüğüne hemen kavuşacak. İçeriden sakin bir ses cevap verince şaşırdılar. Artık özgür olmak istemiyoruz. Askeri güçler ve araştırmacılar arasında bir tartışma patlak verdi. Daha fazla tepki alıp kışkırtmamak için 15. günün gece yarısı odanın kapısının açılmasına karar verildi. Oda birden temiz havayla doldu ve uyarıcı gaz dışarıya boşaldı. Mikrofonlar anında çalışmaya başladı. 3 farklı ses yalvarmaya başladı. Dışarıda onları bekleyen aileleri, sevdikleri olduğunu yakarıyorlardı. Askerler denekleri almak üzere odaya gönderildi. Şimdiye kadarki en yüksek çığlık içeriye giren askerlerden geldi. 5 denekten 4'ü hala yaşıyordu. Tabi buna yaşamak yenirse. Yiyecek erzaklarına çok dokunulmamıştı. Deneklerden birisi ölmüştü. Kalçasına ve göğsüne topak topak et doldurulmuştu. Odanın ortasındaki giderin üstünde duruyordu. Suyun geçmesini engellediği için oda 10 santim suyla kaplanmıştı. Su sandıkları sıvının kan olduğu o an fark edilmedi. Sağ kalan 4 deneyin sakalları uzamış, derileri paramparça olmuştu. Tırnaklarındaki parçalar bu yaraları kendilerinin yaptığını göstermekteydi. Araştırmacıların düşündüğü gibi dişlerle değil, yaralar ve oyuklar açıları, konumları hepsinin kendilerinin yapmadığını gösteriyordu. Birbirlerine de saldırmamışlardı. 4 deneyinde karın bölgesindeki organlar ve kaburgalar hemen hemen yok gibiydi. Kalp, akciğerler ve diyafram yerine deri ve kaburgayla bağlı kasların çoğu akciğerlerle beraber göğüs kafesinin dışına sarkmıştı. Kan damarları ve organlar sağlam kalsa da diğerlerini çıkarıp yere atmışlardı. Fakat denekler hala yaşıyorlardı. 4'ünün de sindirim sistemleri çalışıyordu.
Günler sonra istifra ettiklerinde aslında yediklerinin kendi etleri olduğu ortaya çıktı. Çoğu asker Rus özel servisinde çalışmıştı. Fakat hiçbir odaya girip denekleri kaldırmaya cesaret edemedi. Askerler odadan çıkarılmaları için yalvarıp bağırırken gaz geri geldi ve uykuya daldılar. Deneklerin odadan çıkarılmamak için verdikleri mücadele ise herkesi şok etti. Bir Rus asker boğazına saldırılması sonucu öldü. Bir diğeri ise testisleri koparıldı ve deneklerden biri bacağını dişleriyle kemirdiği için yaralandı. Yaşayan 4 denekten birinin dalağı patladı ve dışarı doğru kanamaya başladı. Tıbbi araştırmacılar onu sakinleştirmeye çalıştılar ama bu imkansızdı. Bir insanın alabileceği morfinden daha fazlasını almasına rağmen hala mücadele edebiliyordu. Bir doktorun kolunu ve kaburgasını kırdı. Deneyin dolaşım sisteminde kandan çok hava vardı. Kalbi durduğunda bile bağırmaya devam etti. 3 dakika boyunca kendini dövdü. Herkese saldırıp daha fazla kelimelerini tekrar ederken gittikçe güçsüzleşti, yavaşladı ve sessizce yere yığılıp hayatını kaybetti. Sağ kalan 3 denek tam donanımlı bir tıp merkezine taşındı. Sağlam ses telleri olan 2 denek uyanık kalabilmesi için daha fazla gaz talep ediyorlardı. Deneklerin organlarını tekrar yerleştirme aşamasında sakinleştirici ilaçlarına karşı bağışıklık kazanmış olduğu keşfedildi. Deneklerden biri bağlanmış olduğu iplere rağmen öfkeyle etrafa saldırıyordu. Deneyi sakinleştirmek için normalin üzerinde anestezi kullanıldı ve gözleri kapandı. Kalbi durmuştu. Otopsi testlerinin sonuçları kanın içindeki oksijen miktarının olması gerekenden 3 kat fazla olduğunu gözlemledi. Hayatta kalan ikinci kişi ise 5 kişinin arasında ilk çığlık atanlardandı. Ses kayıtları yok edilmişti. Yalvaracak durumda değildi. Tek yapabildiği kafasının üzerine düzensiz bir şekilde hareket ettirmekti. Bunlar anesteziden doğan sonuçlardı. Bir sonraki ameliyatta yeniden anestezi verildi. Organları yerleştirildikten 6 saat sonra hiç tepki veremedi. Bir hemşire birkaç kez hastanın ameliyat esnasında gülümsediğine şahit oldu. Ameliyat bittikten sonra hasta mırıldanmaya başladı. Doktorlardan biri hastanın önemli bir şey söylüyor olabileceğini varsayarak kalem ve kağıtla not defterini alıp yanına gitti. Hastanın dudaklarından dökülen kelimeler sonucunda odadakiler dehşeti kanıtladı. Durma, kesmeye devam et. Komutan hayatta kalan 2 deneyin tekrar mühürlenmesini emretti. Yanlarında olan 3 araştırmacıya mühürleme emri verildi. Araştırmacılardan birisi silahını çekip komutanı vurdu. Sonra sessiz olan deneye silahı doğrulttu ve beynini dağıttı. Silahı son kalan deneye doğrulttu ve sordu. "Nesin sen? Bilmek zorundayım." Denek gülümsedi. "Bu kadar kolay mı unuttun? Biz siziz. Biz sizin içinde yatan deliliyiz. Her an serbest olmayı bekleyen çılgın hayvanlarız. Biz yatağınızın altında saklanırız," dedi. Araştırmacı durdu. Sonra silahın deneyinin kalbine tutup ateş etti. Denek ölmek üzereyken neredeyse özgürüm dedi. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.